Ladies and gentlemen, dear passengers, we will take off around 10 minutes later and number 5 in sequence now. We will use the runway 36 right after takeoff, climb up 36,000 feet over the cloud, postcats başlıyor. Bir alkış hak ediyorsunuz kaptanım. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir giriş oldu. Çok enerjik bir giriş oldu. Bugün Over the Clouds podcast serimizde uçuş işletmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Bayram kaptanımla beraberim. Nasılsınız kaptanım? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Heyecanla bu podcast'i bekliyorduk. Biraz önce de espri yapıyordum. Captain, my captain diye. Klişe olacak ama klişeler bazen sohbete başlamak için iyidir. Evet. Kaptanım, ilk uçuşla alakalı, yani uçmakla alakalı hayaliniz ya da isteğiniz ne zaman başladı? Amerika bunun için milat mıydı? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? Şimdi bu Amerika işi zaten gittiğimde pilottum. Askeri Profesyoneldiniz. pilottum. Evet, Aha. profesyoneldim. Şimdi benimki biraz tesadüf oldu. 1973 senesinde Hava Harp Okulu'na girdim. Biz 3 kardeş birden üniversiteye giriyorduk. Zaten ben Hava Harp Okulu'na girdim. Kız kardeşim Çapa Tıp'a girdi. Erkek kardeşim de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi. Yani bu 3 kardeşin bir memur tarafından aynı anda okutulması biraz zordu. Evet. Birisinin Dönemin şartları gereği. Tabii. Birinin kendini feda etmesi lazımdı. O da ben oldum. Hava Harp Okulu'na girdim. Süper. Bütçede bir tasarrufu yarattım yani. Yatılı okuyordunuz tabii. Tabii yatılı okuyordum. Kesinlikle. Arkasından tabii ki kuvvetle muhtemel sevdiniz ve Tabii. Şimdi girerken pek bir fikrim yoktu ama orada aldığım eğitim benim pilot olmam için beni çok teşvik etti. O bittikten sonra zaten nereye gidiyoruz? Uçuş okuluna gidiyoruz. Biz önce bir sağlık muayenesinden geçiyoruz. Tabii. Oradan uçuş Bir okuluna süreç gidiyoruz. var. Evet. Bu İzmir Çiğli Hava Üssü'nde oluyor. Evet. Bu uçuş okulu. Şimdi orası yaklaşık 1,5 sene falan sürüyor. Orada başlangıç jet, tekamül jette uçuyoruz. Tabii şimdi o sistem %30-35 başarıyla çalışıyor. 100 kişi eğer başlamışsa bunun 30-35'i pilot oluyor. Drop out, wash out dediğimiz şeyler var. Drop out'lar, wash out'lar oluyor. Kimisi oradaki eğitimin zorluğuna dayanamıyor, ayrılıyor. Kimisi de beceremediği için öğretmenler tarafından ayırıyorlar öğrenciyi veyahut da subay oluyoruz artık. Subay Subayız. oluyorsunuz. Dediğim gibi temel jet, tekamül jet bunları bitirdikten sonra biz orada uçağı kullanmasını öğreniyoruz. Ama savaşmasını daha sonra Konya'ya gittik mesela. F-100 uçakları vardı. biliyorum Konya'daki üssü. Evet. O zamanlar F-100 uçakları vardı. F-16'lar daha yoktu. F-16'lar yok. Bu F-100 dediğimiz artık MiG-21 ayarlarında falan böyle o döneme gün, o dönemin şartlarına göre uçaklardı. F-100'ler hangi ülkenin? Amerika. Amerikan. Tabii. Toplamda ne kadar eğitim aldınız, askeri eğitim? Yani pilot olmak için. Şimdi Askeri pilot olmak için 2 seneye sürdü. 2 sene sürdü. Tabii eğitim orada bitmiyor. Şimdi biz hep ne de duyarsınız, Allah vermesin eğitim uçuşunda Evet. bir kaza geçirdi. Allah korusun tabii ki. Evet. Yani yapılan bütün uçuşlar eğitim uçuşudur. Hani ne olur bir de harekat uçuşları vardır. Onlar başka bir Onlar sınıf. başkadır. İşte bir Kıbrıs harekatı oldu, Güneydoğu'da bir takım harekatlar oldu. Onlar ayrıdır. Ayrıdır. Evet. Bu tabii daha şimdi söyleyeceğim şey sonraki sohbetlerimizin ana temalarından biri olabilir ama sizin 20 senedir kullandığınız ofisteyiz şu anda Corendon'da. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. 20 yıldır aynı mekandasınız. Çok keyifli. Evet. Ama tabii bu arada seyahat de ediyorsunuz siz. Şimdi zaten havacılığın en güzel tarafı o. Evet. Hiç görmediğiniz yerleri görüyorsunuz. Evet. Ya şimdi mesela Hindistan'a turist olarak gidebilir misiniz? Evet. Belki. Yani veya ne bileyim uzak doğuda yerlere gidiyorsunuz. Tabii. Afrika. Ben mesela Afrika'da hemen hemen çoğu ülkede bulundum. Sudan'da bulundum. Libya'da bulundum. Kamerun'da bulundum. Mısır'da bulundum. Ne kadar Yani güzel. aklıma gelenler bunlar. Bir de size o emniyeti sağlıyorlar. Nasıl yani? Tabii ki.
otel ayarlanıyor efendim. Ona göre servis araçları otelden havaalanına gidiş dönüş bunlar şey yapılıyor, karşılanıyor. Tabii zor tarafları da var. Ailenizden ayrısınız. Tabii. Efendim veya artık belli bir süre evden ayrıldığınız zaman ya kitabınızı özlüyorsunuz değil mi? Koltuğunuzu özlüyorsunuz. Vallahi ben kanepemi çok özlüyorum. Yani. Dünyanın en konforlu otelinde kalayım. Evet. Gene de kanepemi çok özlüyorum. Televizyonunuzu özlüyorsunuz. Evet. Yani bu Evet. tip şeyler var. Çiçeklerinizi özlüyorsunuz ne bileyim. O da çok keyifli ama. Tabii. O da çok güzel. Tabii. Bu arada ailedeki tek pilot siz değilsiniz galiba. Değilim. Değil mi? Öyle bir detay da öğrendim biraz önce. Oğlum da F-16'larda kendisi uçuyor şu anda yarbay. Ama F-35 programındaydı galiba. Yanlış Programındaydı. hatırlamıyorsam. Program Aha. iptal olunca normal F-16'ya devam ediyor. Kendisi filo komutanı aynı zamanda. Filo komutanı. Bu işten bir hikaye çıkar. Şöyle ki 152. Filo Komutanlığı'nda ben de filo komutanlığı yaptım. Seneler sonra benim oğlum da filo Wow. komutanlığı Gerçekten yaptı. buradan güzel bir senaryo Tabii. çıkabilir. Benim resmim şurada. Oğlumun resmi şurada. Ay çok gurur duyuyorsunuzdur. Ne kadar güzel. Çok. Filo komutanlığı devir teslim törenine gittim. Ağlamaya başladım. İnsan Şimdi bir de duygulanıyor. aynı lisanı konuşabiliyoruz. Tabii Niye ki, aynı tabii lisanı ki. konuşabiliyoruz? Benim yaptığım işleri o da yapıyor. Benim zamanımda filo F5'ti. Evet. Sonra F-16 Şimdi değişti oldu. F-16 oldu. Evet. F-16 ilk ne zaman Türkiye'ye girdi? 1987 senesinde girdi. Özallı yıllarda değil mi? yıllarda, doğrudur. Peki Doğru. kaptan pilotluk seçiminiz nasıl oldu? O bir kariyer dönüm noktası değil mi sizin için? Farklı bir... Ya evet, 1996 senesinde işte bu filo komutanlığını bitirdikten sonra kendimi daha rahat hissedebileceğim bir ortamda çalışmak istedim. Mesela artık askerlik ortamından çıkıp daha sivil Serbest. bir ortamda işte hava yollarında uçmak istedim. Burası benim işte son 20 senedir görev yaptığım bir hava yolu Corendon ki burayı biz kurduk. Evet. İlk işte klasik dediğimiz 737, 300, 400 uçaklarından NG dediğimiz 700-800 uçaklarına ve en sonunda Max dediğimiz uçağa kadar Boeing 737 serisi bu şirkette vardı ve hepsiyle de uçtum tabii doğal olarak. Evet, doğal olarak. Peki ilk dönemler hani başladığınız zamanlardaki uçuş kültürüyle şimdiki arasındaki farklılıklar sizin için belirgin olan noktalar var mı? Tabii tabii. Şimdi mesela artık çok kontrol ediliyorsunuz. Yani nasıl çok kontrol ediliyorsunuz? Ben derim ki sokaktan geçen bizi denetliyor. Yani böyle bir esprim vardır. Niye sokaktan geçen bizi denetliyor? Kendi sivil havacılığımız bizi denetliyor. Evet. EASA'ya bağlıyız. Kurallar olarak European Safety Agency'ye bağlıyız. Onlar ayrı denetliyor. Şimdi onlar şöyle ayrı denetliyor. Biz Avrupa Birliği vatandaşı ülkesi değiliz. Evet. Ama ne oluyor? Biz diyoruz ki sizin ülkenize uçmak için sizin bütün kurallarınızı kabul ediyoruz diyoruz. Third Party Operator diye geçiyor bizim ismimiz. Biz bütün o EASA Avrupa kurallarını aynen alıyoruz. Kendi manuellerimize geçiriyoruz ve onun istediği şartlarda uçuyoruz. O da gelip bizi denetliyor. Bayağı bir denetleniyorsunuz. İniyoruz, Denetleniyoruz, kalkıyoruz. denetleniyoruz. Yani o kültür bu şekilde çok değişti. Eski zamanlarda bu kadar yoktu. Daha sonra bu böyle pilotların üzerinde stres de yapmaya başladı. Evet. Yani devamlı denetlenmek pilotlarda stres de yapmaya başladı. Ama alıştık zamanda. Mesela pilotları kim denetliyor? Biz de denetliyoruz. SMS dediğimiz Safety Management System var. System. Aha. Oradan kayıtlar alıyoruz, bakıyoruz, diyoruz ki hata yapmışsınız. Emir bunu Bey hata söylüyorsunuz. yapmışsınız diyoruz. Veya Emir Kaptanım. Emir kaptanım. Kaptanım bunu sevdim yalnız. Bir kere Isparta'da bir dönem bir eğitim çalışmam vardı. Evet. Ona istinaden bir uçuş okulunda simülasyon. He, evet. Simülasyon cihazında bir denemem oldu. Evet. Bir Sultanahmet Meydanı'na düştüm. Bir de Ayasofya'nın üzerine düştüm. Uçamıyorum yani ben. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Daha da ilginç bir hadise. Buyurun anlatayım. lütfen. Şimdi 1991 senesinde NATO Savunma Koleji'ndeyim Roma'da. Geziye gittik. 69 kişiyiz. Norfolk'ta S-2E deniz uçakları var. Onun simülatöründe
Kimler var? İtalyan pilot var, Alman pilot var, ben varım, Portekizli var. Şimdi NATO orada temsil ediliyor. temsil ediliyor. Karıcılar da var, denizciler de var Denizciler de içimizde. var. Ama havacı aktif pilotlar da var. Evet. Şimdi Portekizli uçtu, uçak kalktı, çakıldı. Peşinden Alman F-4 pilotu çakıldı. İtalyan F-104 pilotu çakıldı. Ya dedim, bunun bu kadar zor olmaması lazım. Değil mi? Simülasyonu yöneten de bir yüzbaşı var, Amerikalı yüzbaşı. Dedim ki gidip, şimdi ben uçacağım, hata istemiyorum dedim. Yes sir dedi. İşte kalktık eski uçaklarla, ben böyle boğuşuyorum. Uçuyormuş gibi yapıyorum ama uçak kendisi uçuyor. Kendisi uçuyor. Geldi kendi alkış kıyamet. en son ben simülatörü terk ettim. Terk eden dedim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yüzbaşı dedi ki not at all sir. Böyle de komik bir anımız var yani. Türk pilotlarının gerçekten dünyada büyük başarıları var. Hani bu yadsınamaz. Bir dönem bununla ilgili bir iki şey okumuş, haber başlığı abartılıyor falan diye. İşte abartılmıyor bence. Gerçekten de çok başarılıyız. Ya tabii biz mesela nereden görüyoruz? Bizde yabancı pilot da çalışıyor burada. Tabii. Hı. Efendim Türk pilot da var. Yani aradaki farkı görebiliyoruz. Şimdi yabancı pilotları şunda hak veriyorum. Başka bir ülkeye geliyorlar. Başka bir kültürün içerisindeler. Bunlara alışmaları zaman alıyor. Tabii. Ama şimdi bizde de 15 senelik yabancı pilot var yani şu anda içimizde. Tabii. Onu görebiliyorum kesinlikle. Ne oluyor? Onlar da zamanla bize alışıyorlar. Bizim sistemlerimize alışıyorlar. Evet. Efendim uyum sağlıyorlar. İşte aynı düşünceden, aynı şekilde düşünmeye başlıyoruz onlarla da. O bakımdan iyi. Bu bölümün sonuna geliyorum. Bir soru soracağım. Ardından bir kahve içelim. Tamam. Ne dersiniz? Tamam. Sizce iyi bir pilotun olmazsa olmaz kişisel özellikleri neler olmalı? Ya bilgi bir kere. Bilgi. Bilgi. Şimdi bilgi insana güven veriyor. Eğer bilginiz yoksa, uçağı bilmiyorsanız, kuralları bilmiyorsanız bu sefer kendinize güveniniz de olmuyor. Gelişen durumlara ayak uyduramıyorsunuz. Bu bilgi illa uçağın işte mekanik sistemlerini bilmek değil. Aynı zamanda uluslararası kuralları bilmek de önemli. İlgi doğurur. Eğer ilgisizseniz bilginiz de olmuyor. Ama mesela öyle arkadaşlar oluyor ki ikisi aynı anda yarışa çıkıyorlar. Yarışa çıkıyorlar dediğim şirkete aynı anda gelmişler. Biri diğerini çok kat be kat geçiyor. Evet. Şimdi istiyorsun ki bu da geride kalmasın, bu da ona yetişsin. Kesinlikle. Yani çünkü iki değer de bize lazım. Evet, ikisi de lazım. Katılıyorum. lazım. Katılıyorum. Ama tabii bilgilerin güncellenmesi de gerekiyor herhalde sizin. Şimdi keşke mümkün olsa da o teknik detayları gösterebilsem size. Her hafta güncellemeler geliyor. Bizim iPad'lerimiz var. iPad'leri biz uçakta da kullanıyoruz. Onun içerisinde her şey var. Efendim buradan uçuş planları var mesela. Buradan diyelim ki Hamburg'a uçarken nereleri takip edeceğiz? Onlar var. O iPad'lere aynı zamanda manueller de var. Eğerse bu kuralları değiştirdikçe onlar da otomatik olarak güncelleniyor. Yani şimdi mesela Ukrayna-Rusya savaşı var. Evet. Bu bizim operasyonumuzu çok etkiledi. Etkiliyor değil mi? Tabii. Tabii. İşte Suriye'deki durumlar var. Evet. Rotalar bizim- mı değişiyor? Uçuş rotaları. Tabii şimdi biz ne yapıyorduk? Kalkıp direkt Rusya'ya gidecekken dolaşıyoruz Polonya'nın üzerinden. Evet. En az 30 dakika fark 30 ediyor. dakika fark Bu da ediyor. yakıt demek. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Biletlere yansıtıyorsunuz. O işin tabii ticaret tarafı. Efendim biletlere yansıtmaya çalışıyorsunuz veya ama neticede yine havayı kirletiyorsunuz. Katılıyorum. Orada bir şey var. Hani bundan 30-40 sene önceki sistemlerle şimdi dijital sistemler arasında Tabii. büyük farklılık var. Ama zaman içerisinde herhalde aldığınız eğitimlerle bütün pilotlar ona adapte olmak durumundalar. Mecbursunuz. Mecbursunuz zaten. Mecbursunuz. Evet. Ya öyle bir şey ki eğer adapte olamazsanız uçamazsınız. Uçamazsın zaten. Peki daha mı kolay oldu? Tabii çoğu şeyden daha kolay oldu. Eskiden böyle o şeyleri sayfaları açardık sayfaları. Ama Hatırlıyorum 70'li yılların filmlerinde, uçuş filmlerinde. şimdi tık dokunuyorsunuz Evet. geliyor önünüze. Peki orta kahve mi, sade mi? Sade. Sade kahve. Hemen. Bir ara verelim. Tamam.
Topkan'la girdik hocam. İkinci filmi seyrettiniz mi? Seyrettim. Biri de seyrettim, ikiyi de seyrettim. Ya ikinci biraz tartışmalı bence. Fazla dijital kullanmışlar gibi geliyor bana. Ben 2-3 kere tekrar izledim ama. Tabii. Sizce? Yani, tabii çok dijital kullanmışlar. Kullanılmış mı? Evet. Şey, O dikkat çekiyor. Birincisi ya daha doğaldı. Yani bu şey gibi. Organik bir elmayla işte öbür elma gibi. Organiğin daha böyle kendisine has tarafları var. Birincisi doğal ortamda çekilen, hakiki uçaklarla çekilen bir ilk filmdi. filmi 30 sene oldu herhalde o. Hemen söylüyorum 89. 89 evet. O gösterime girdi. Onun şöyle bir amacı vardı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne katılmazdı o dönemlerde. O filmle birlikte Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin büyük bir reklamını yaptılar ve katılım artmaya başladı. Şimdi dikkat ederseniz deniz subayıydı Tom Cruise. Tom Cruise. Evet. Uçak gemisinde Evet. görev Hatırlıyorum. yapıyordu. Aha. Şimdi uçak gemisi tabii daha da ayrı bir şey. 2 tane uçak gemisi gezdim ben. 5000 nüfus yaşıyor Evet. her bir gemide. İşte bu sıcak yatak dediğimiz konsept var. O uygulanıyor. Yani siz bu yatakta 8 saat yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ben gelip 8 saat Evet. yatıp kalkıyorum. Dönüşümlü. Dönüşümlü. Evet. Çok büyük bir teknoloji. O bakımdan deniz ve hava kuvvetlerine, daha doğrusu havacılığa, Teşvik etmek askeri amacıyla. havacılığa Aha. katılımı artırmak için yaptılar o filmi. Bizdeki yansıması da öyle oldu galiba. Tamamen doğru. Filmin motivasyonu çok yüksekti. Tabii, tabii. Bir de tabii o zaman teknoloji falan hani bu kadar ilerlememişti sinemacılık sektöründe. Daha her şey ne derler organik mi işliyordu? Ya şimdi başka kaynağınız yoktu. İşte sinemaya gidiyordunuz. Evet. İşte biraz televizyon seyrediyordunuz. Yani şimdiki gibi yok YouTube'lar efendim değişik Tabii, televizyon kesinlikle. kanalları. Kesinlikle. İşte bilmiyorum reklama mı girer Netflix'te. Yani onlar artık şey yaptı. Dikkati de böldü insanın. Dikkatini de böldü. Katılıyorum. Şimdi ne yapacağınızı, hangisini izleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Tabii kesinlikle. O zaman bir tane film çıkıyordu. Evet. 3 sene aynı filmi izliyorduk. Evet. Eren Kaptanım, uçuş işletmeden sorumlu genel müdür yardımcısı Evet. pozisyonunda. Evet. Sorumluluk alanlarınız nelerdir? Aslında mesainiz nasıl geçiyor? Şimdi burası uçuş işletme şirketin en kalabalık departmanı. Niye? İşte tabii ki pilotlar size bağlı doğal olarak. Tabii. İşte kabin memurları size bağlı. Ekip planlama size bağlı. Toplamda kaç kişiden bahsediyoruz? Kaç? Vallahi 750 kişi 750 vardır. kişiden bahsediyoruz. Tabii. Yani ağırlıklı bir departman. Hepsinde birbirleri şeyleri var. Organik ilişkileri var yani. Bu ekibin motivasyonunu korumak ya da yükseltmek de çok ciddi Yani elimizden vakit gelen- alıyordur. 750 kişi az değil. Değil. Şimdi tabii hepsinin de başına kendi şeyleri var, müdürleri var. Tabii. Hiyerarşik bir düzen var aslında. Hiyerarşik bir düzen var. Benim altımda mesela OCC müdürü var. Ekip planlama müdürü var. Baş pilot var. Bunlar ne oluyor? Evet, OCC plan ekipleri yazmışım. OCC ne demek bu arada? Operation Control Center denir. Onlar da bir şekilde denetlemeci. Onlar yok. Bize hizmet veriyorlar. Hizmet veriyorlar. Nasıl hizmet veriyorlar? İşte şimdi ticaret yukarıdan diyor ki bu haftanın uçuşları veya bu ayın uçuşları diyor. Bunlardır diyor. Şimdi örnek verelim. Antalya, Amsterdam. Evet. Bu uçuş. Ekip planlama, o da buraya bağlı. Ekip planlama ne yapıyor? Oraya pilotları atıyor. Aynı zamanda kabin memurlarını atıyor. OCC ne yapıyor? Size uçuş planlarını temin ediyor. Hava durumunu temin ediyor. NOTAM'ları temin ediyor. Yani NOTAM dediğimiz Notification to Airmen deriz ona. Evet. Örnek nedir? İşte Amsterdam'da 1.8 pisti kapalı. Bu bir notamdır. İşte veya şurada hava durumu şöyledir. Yol boyunda böyledir. O tarz. Yedek meydanlarınız, bir yol boyu yedek meydanlar vardır. Bir de destination yedek meydanı vardır. Yani vardığınız Amsterdam bir şekilde iniş şartlarına uymuyor. O zaman nereye divert edeceğiz? En yakın havalimanına En yakın ve en uygun. en uygun. En uygun. Enteresan. O sesin işi de budur. Ciddi sorumlulukları var o zaman. Tabii. Bu arada Amsterdam dediniz ya. Hemen araya reklam gireyim.
Spotify'da Amsterdam uçuşlarımızda çok güzel bir dinleme listemiz var. Evet. Bizi izleyenler Amsterdam'a uçarken Tamam. dinlerlerse çok mutlu oluruz. Tamam. Çok keyifli hazırladık çünkü. Peki yapay zekanın işinizle alakalı hani ne tür bir değişim geçirdi ekipler, onu öğrenebilir miyim? Ya yapay zeka tam olarak daha bizim açımızdan kullanıma girmedi. Henüz girmedi. Hı hı. İşte benim tahminim eğitim alanında çok kullanılacak ileride. Evet. Şey mi? Yani- Simülasyon gibi mi? Hem orada kullanılacak hem normal bizim eğitim malzemelerinde kullanılacak. Onların işte ulaşması. Şimdi bir de burada bir eğitim departmanı var. İşte az evvel simülasyon dediniz. Onlar eğitim departmanı bunların planlamasından sorumlu. Her pilot senede 4 defa simülatöre girmek zorunda. Bu simülatörde biz ne yapıyoruz? Örnek, gerçek hayat şartında uçağın motorunun birini durduramıyoruz. Evet. Veya hidrolik sistemini alamıyoruz. Alamıyoruz. Elektrik sistemini bozamıyoruz. Ama orada Orada Yapabiliyoruz. bunların hepsini yapabiliyoruz. wow, çok enteresan. Tabii. Mesela yangın çıkartıyoruz. Orada kaptanın kararına dikkat ediyoruz. Her duruma hazırlıklı olmaları için Tabii. ya da tehlikeli durumlarda vereceği kararın hızı. Tabii. Tabii. Yani bunun gibi şeyler. Peki yakın zaman içerisinde yeni havayolu şirketlerinin açılabileceğini düşünüyor musunuz? Türkiye için Çok geçerli. zor oluyor. Zor oluyor. Kolay değil. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Evet. Şimdi eskiden 3 uçakla hemen bir havayolu şirketi kuruyordunuz ama şimdi 3 uçakla kurduğunuz bir havayolu şirketi bir iş yapmaz. Evet. Volümün artması lazım. Mesela volümün 20-25 olması lazım. Bizim 3 tane havayolu şirketimiz var. Birisi burada, birisi Malta şeyle Evet. ama Malta'da uçak durmuyor. Avrupa'da duruyor daha çok. Avrupa'da evet. İşte bir de Hollanda'da var. Hollanda'da. Şimdi hem Malta'daki şirket hem buranın uçuş işletme koordinatörlüğünü ben yapıyorum. Benim iki tarafı da koordinatörlüğünü yapmam bir bakıma olayları aynı açıyla baktığım için bir standartizasyon sağlıyor. İşte dediğimiz gibi uçak sayısının 20'nin üzerinde falan olması lazım ki bir de pazarınız olması lazım. Tabii. Bir de öyle bir gerçeklik var değil mi? Tabii. Şimdi ben çıktım ortaya, şirket kuruyorum. Zaten sivil havacılık da diyor ki nereye uçacaksın diyor. İşte diyorsun ki Amsterdam uçacağım. Amsterdam'a uçacağım. O diyor ya oraya Corendon uçuyor, Türk Hava Yolları uçuyor. Zaten işte uçuluyor. Zaten İhtiyaç uçuluyor. yok. Evet. Bu uygun bir pazar değil diyor. Ya sen fiyatları çok kıracaksın, rekabete zarar vereceksin veyahut da kâr edemeyip batacaksın. Evet. O yüzden bir pazarın olması lazım yani. Benim bir sorum daha var. Buyurun. Zaman zaman stresli uçuşlar ya da beklenmedik durumlar ortaya çıkıyor. Ekip içi dayanışma bu alanlarda, yani kabin içine daha doğrusu, nasıl şekilleniyor? Ya şimdi mesela stresli uçuş ne olur? Hava durumundan olur. Evet. Uçağın teknik arızadan olur. Şimdi unruly passenger diyoruz. Bundan olur. Veya Denk gelmişliğim hasta var. yolcu, hasta yolcu Hasta olur. yolcu. Evet. Örneğin kalp krizi geçiriyordur. Hemen bir yere inmeniz lazımdır. Bunlar hep işte stresli durumlar olur. Şimdi sadece havada stresli durum olmuyor. Mesela yerde de oluyor. Yerde de oluyor değil mi? Örnek yakıtçı gelmiyor. Şimdi yakıtçı gelmeyince ne oluyorsunuz? Sizin bir de uymanız gereken bir tarife var. Evet. Bir kalkış saatiniz var. Saatiniz var. İkincisi slot dediğimiz bir olay var. Slot nedir? Belli korlar var Avrupa'nın üstünde. Örnek Budapeşte'nin üzerinde var. Frankfurt'un üzerinde var. Bu noktalardan belli zamanlarda saatinde geçmek zorundasınız. Tabii ki. Geçemezseniz bu sefer adam diyor ki bir saat sonra kalk Tabii. diyor. Başka bir uçuş var. Tabii. Doğal Şimdi olarak. yakıt gelmedi. Siz bu slotu kaçırmak üzeresiniz. O büyük stres. Bu bir stres. Bu stresi hep beraber yönetiyoruz. Bir önceki sohbetimizde Atılay Bey ile konuşmuştuk. Evet. Resmen kriz yönetimi yapıyorsunuz demiştim. Gerçekten kriz yönetiliyor. Hem kabin içinde hem de ekip olarak dışarıda da kriz yönetiliyor. Tabii. Biz mesela ne yapıyoruz o zaman kaptan oradan telefon açıyor. Diyor ki ben ne yapayım bagajları bırakayım mı yoksa diyor Uçayım mı ne yapayım? geleyim mi diyor. Biz ondan sonra bakıyoruz uçağın arkasında bir uçuş daha var. Evet. Bunu yapmamız lazım. Çok kritik durumlar. Tabii. Peki bu bağlamda hem pilotlara hem de kabin ekibine önerileriniz var mı? Ya tabii öncelikle sakin olunması Sakin lazım. olmaları gerekiyor. Çünkü bunca senedir biz bunlara öfkelenerek veya kızarak bir çözüm bulamadık. Evet. Yani sakin olunacak. Bir de ne yapılması gerekiyor diyoruz.
Diğer kaynakları da kullan. Mesela kim OCC'ye telefon aç. Evet. Veya Atalay'ın departmanına telefon aç. Veya Aha. buraya telefon Buraya aç. telefon aç. Bir şekilde bize ulaş. Bilgi topla ki o bilgiyi efendim herkes konuyu bilsin ve tavsiyelerde bulunabilsinler. Yani kendi başınıza bunu yaparsanız düzgün, uygun bir çözüme ulaşamayız. Yani sakin olmak lazım. CRM diyoruz. Kaynakların kullanılması Evet. var. Bu kaynakları kullan. Bu kaynaklar yerine göre işte insan oluyor. Yerine göre makine oluyor vesaire vesaire. Bunların kullanılması lazım. Yani sakin olacak. Normalde bilgili olacak ki bu kaynakları bilecek ki bunlardan istifade edebilsin. Katılıyorum. Yani bunun gibi şeyler. Further on the edge, the hotter the intensity. Bu arada bu intro en beğendiğim yer. Kaptanım şöyle diyeyim o zaman. Evet. Soru gibi değil de. Eskişehir, Gazipaşa, Sabiha Gökçen, Beşiktaş. Siz anladınız ne demek istediğimi. İlk üçü havaalanı olarak tabii ki bizim şirketin tarihinde yeri var. Evet. Efendim şey olarak da Beşiktaş'ta benim için önemli. O zaman sırasıyla gidelim. Şimdi Eskişehir Meydanı mesela orayı üniversite işletiyor. Evet. Anadolu Üniversitesi'nin havacılıkla ilgili fakültesi işletiyor. Onun başında mesela olan dekan, o dekandan ilk izin alınması falan bayağı bir zor oldu. Yani gittik geldik kendisine, tabii ikna ederiz derken ilmi olarak Evet. anlatıyoruz. Hı hı. İşte uçağın dikme aralıklarından bahsediyoruz. O zaman 737-300 tipi uçaklar vardı. Evet. Onları anlatıyoruz. Yani kalkıp da ya ne olur biz buraya uçalım şeklinde değil. Bak diyoruz, bu uçak bu meydanda uçar. Uçar. Efendim orada bir şey oldu. Bayağı bir uğraştık. O da haklı olarak emin olmak istiyor. Tabii emin ki. olmak istiyor. Şimdi Sabiha Gökçen konusunda da düzenli uçan ilk hava yoluyuz. Yani oraya da konuşlanan ve düzenli uçan ilk hava yoluyuz. Örnek vereyim. Her sabah Sabiha Gökçen Eindhoven uçuşlarımız vardı. Tabii ondan sonra şirket ticari nedenlerle bu uçuşları iptal etti. Onların bileceği şeydir. Orayı iptal etti. Gazipaşa bizi en çok zorlayan havaalanıydı. Neden? C kategorisi diye geçiyor. Evet. Bir tarafının dağlık olması. Evet. Efendim pistin kısa olması. Kısa olması. Teknik tabii bir takım şeyler var. Bulk landing dediğimiz şeyler var. Belli bir noktadan sonra artık go around yapamıyorsunuz. Tek motor olursa yapamıyorsunuz. Bilmiyorum isim vermekte doğru mudur? Bilal Ekşi o zaman Sivil Havacılık Genel Müdürü'ydü. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü. Peşinden Avusturya'dan mühendisler geldi. Bizim Sivil Havacılık'ta o toplantılarımıza katıldı. Buradaki anlatmak istediğimiz niye Avusturya? Çünkü Avusturya'da çok dağlık bir arazi olduğu için onlarda da buna benzer meydanlar var. Mesela Salzburg var, Innsbruck var. Benzer bir şey Tabii. coğrafya. Benzer bir coğrafya. Yani istedik ki onlar da bize bir patern çizsinler. Bu konudaki tecrübelerini aktarsınlar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu toplantılara katıldı. Şeye gittik, Gazipaşa'ya gittik. Tabii şirkette diyor ki ya bu izni almamız lazım Almamız diyor. gerekiyor. Ben de o Yıldıray Bey'le sordum bir sefer. Dedim ki ya neden bu kadar çok ısrarcı oluyoruz? O da anlattı. Dedi ki buradan Alanya'ya gidiş 4 saat oluyor. Evet. Danimarkalılar çok orada yaşıyor dedi. Yani otobüse biniyor dedi. Otobüs bir otele uğruyor gidiyor. Öteki otele uğruyor. Tabii öbür otele misafiri uğruyor. yolcuları bırakıyor. Tabii Evet. 4 saat diyor bu zaman alıyor. O yüzden Büyük Gazipaşa sıkıntı. bizim için güç çarpanı deriz biz. Yani sizin ticaretinize bir katkıda bulunan bir meydan oluyor. Kesinlikle. Türk turizmine de büyük katkısı var. Tabii. Bir de hani o tarafta bir havalimanı gerçekten Tabii. elzemdi. Uzun yıllar konuşuldu ve sonuçta yapıldı. Ondan sonra biz bunun simülatörde eğitimlerini yaptık. Şimdi Gazipaşa'nın bir tarafına inebiliyorsunuz. Kalkış yaparken denize doğru kalkış yapıyorsunuz. Tabii burada rüzgarın da dengeli olması lazım. Tabii. Biz işte simülatörde bunun şeylerini yaptık. Bilal Ekşi genel müdür olarak kendisi bizzat katıldı. İşte dedi ki
tek motorun bir tanesini durdurun dedi. Bir sonraki yaklaşmada simülatörde dedi ki işte iniş takımları almadı dedi falan falan. Bütün senaryoları denedi. İkna oldu ve izin verdi. İlk uçuşta demo uçuşu yaptık. İşte buradan ben kalktım bir kaptan arkadaşımızla. Buradan kalktık 7-8 dakika sonra zaten iniyorsunuz Gazi Paşa'ya. Gazi Paşa'ya. Gazi Paşa'ya indik. Tabii şimdi o kadar baskı yaratıyor üzerinizde. Tabii ki. Ya şirket bu kadar emek vermiş. Efendim bu kadar çalışma yapmışsınız. Ve de içeride bir sürü insan var. Meşhurlar var. Tur operatörleri var. Bu bir tanıtım uçuşu gibi. Bu tanıtım uçuşu gibi inemeyip pas geçmeniz, tekrar buraya gelmeniz. Hiç hoş olmaz. Hiç hoş olmaz. Bu bakımdan şey de yani. İnmemiz gerekiyor. İnmemiz gerekiyor. Strese. İndikten sonra bizi davul zurnayla karşıladılar. Efendim o Çok dönemden güzel. kalma hala videolar var, şeyler var, gazete küpürleri falan var. Öyle olunca Süpermiş. bir indik mi tamam ondan sonrası geldi zaten. Geldi zaten. Bütün hava yolları artık kullanmaya başladılar Gazi Paşa'yı. Öyle bir şey var. En son tabii Beşiktaş dediğinizde de arkadaşlarım biliyor. Beşiktaş taraftarıyım. Sizi tanıyan herkes biliyor. Biliyor. Beşiktaş takımını taşıyorduk, taraftarı taşıyorduk. Ben de hep gönüllü oluyordum. Çünkü gittiğiniz yerde maçları da seyrediyordum. Evet. Örnek Liverpool'a gittik. Ukrayna'ya gittik, orası çok komikti tabii. Vallahi 4 tane mi 5 tane mi yedik? Yani bence Felaketti. hakem de suç vardı. Beck diye bir tane adam vardı Alman. Önümde oluyor. Tuttu arkadan gelen Kievli futbolcu düşürdü. Hakem bize penaltı verdi ve o zamanlar direkt kırmızı kart da vardı. O kural vardı hatırlarsınız evet. belki. Bir dönem öyleydi. Bir de Berlin Çarşı grubu vardır. Onlar bütün bu maçlara giderler. Dünyanın neresinde olursa olsun. Evet. Fakat adamlar çok böyle aksiler, kavgacılar. Bir de onların maceralarını seyrederdik böyle. Çok keyifli. Yani takımı taşırken de onlarla çekilmiş resimlerim var. Yani Bayağı fansınız yani. fanım evet. Öyle bir durum var. Çok keyifli. Kaptanım hiç böyle kokpitte şu isimle uçsaydım dediğiniz ya da bir iki isim var mı? Vallahi yok. Yok. Tek başıma uçmaktan hoşlanıyorum. Yani herhangi bir ayrım yapamam. Yani öyle veya düşünmedim öyle bir şey. Evet. Şu anda biraz önce bir önceki bölümde konuştuk ya eskiden böyle defterlere bakardık Evet, biliyorsunuz. evet. Eskiden kokpitte 3 kişi mi vardı? Bazı uçaklarda. Bazı uçaklarda 3 kişi vardı. Uçuş mühendisi olarak diye geçerdi. Uçuş mühendisi. Hı. Tabii sonradan baktılar ki bunlar pahalı şeyler. Rus uçaklarında hala var. Var mı? Yani o dönemde Tupolev'ler vardı, Yaklar vardı. Ha, evet. Onların içerisinde işte bir tane telsizci olurdu. Ben onu olarak düşünüyorum. İstihdam yaratma amaçlı olarak. Yoksa aslına bakarsanız gerek yoktu aslında. Teknolojide tamam gerek olabilir de bir kişiye gerek olsun. Evet. Yani bir kokpitin içerisinde 4-5 kişinin uçtukları dönemler var. Wow. Yani dediğim 3 gibi kişiyi hatırlıyorum da hani pilot, Evet. yedek pilot. Rus işte. uçaklarından bahsediyorum ben. Aha. Yani 4-5 kişi uçuyordu. Vay çok enteresan. Onlar da herhalde dediğim gibi istihdam yaratıyorlardı o şekilde. Kokpitteyken sizi motive eden bir böyle motto, bir söz ya da bir belirli bir rutininiz var mı? Ya tabii ki bir Nazar boncuğu falan asıyor musunuz Yok, dikiz yok. aynasına? Yok. Ben hep kendi kendime derim ki bekle beklenmeyeni. Expect the unexpected derim böyle. Kendi kafamda Kendi odur. şeyinizde var. Yani derim ki ya bu havacılıkta her şey olabilir. Yani bazen bu şirket içerisindeki toplantılarda da konuşuyoruz. İşte diyorlar ki ya yaz geldi havalar güzel artık risk az. Ya şimdi bilemezsin ki. Tamam kalktığım meydanda indiğim meydanda hava şartları güzel. Güzel gözüküyor. Güzel. Evet. Ya ben motorun birinin durmayacağını garanti edebilir miyim? Kesinlikle. Yani. Bu olabilitesi yüksek şeyler Tabii bunlar. bunlar Hani mümkün her an değil. olabilir. Evet. Yani o bakımdan hiç rahat etmemek lazım. Devamlı böyle dikkatli. Bu rahat etmemek, dikkatli olmak korkaklığa da gitmeyecek yalnız. Tabii ki. Kesinlikle. Yani bu aradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Pipirikli dediğimiz tarzda Evet. olmayacaksınız. Benim pilot bir eniştem vardı. Çok komik bir beyefendi. Dikiz aynasına diyor atıyordum. Nazar boncuğu asıyor. Dikiz aynasına. Onun ritüeli oymuş. Meğerse tabii espri yapıyor ama gerçekten nazar boncuğunu bir yere takıyormuş mutlaka. Doğrudur.
Şimdi bizim pushback dediğimiz hadise var. Hani biliyorsunuz uçak Evet. ilk şeyde Aha. geri gidiyor. Evet. Şimdi eskiden bu kokpit kapıları falan açıktı. Bir arkadaşım şimdi şöyle Gel abi gel. geriye bakıyormuş. Tabii yolcular da şey yapıyorlar ya. Eğilip böyle kokpite bakıyor. Sağ yapsana. Yok kafaları çekin. Yani Göremiyorum. Göremiyorum. Aa çok güzel. Yani göremiyorum. Kafaları çekin gibi. Çok iyiydi. Çok esprili bir arkadaştı. o. Süper, çok Yani, tatlıymış. Bazen kabin içerisinde pilotların espri yaptığına da denk geliyoruz. Tabii. Acayip keyifli oluyor ve rahatlatıyor tabii uçuş korkusu olanları, Tabii. panik atakları. O bir yetenek işi işte. Kesinlikle. Hani kesinlikle. bazısı var o kadar güzel anonslar yapıyor Çok. ki bilgi veriyor. O biraz işte dediğim gibi yetenek işi. Tecrübeyle belki de Tabii, sabit. Tabii. Ne kadar kilometre yaparsanız o kadar iyi olursunuz ya. Kaptanım, gökyüzü sizin için hala büyülü mü? Tabii şimdi bir yandan öyle bir yandan da ne zorlukları var. Yani o kadar şey değil, kolay değil. O işte slot dediğimiz şeyler var. O yakıt arabası gelmemesi var. İşte hava durumları var. Handikaplı bir sürü durum var ama Tabii. öte yandan da size büyük bir özgüven veriyor pilot Evet. olmak. evet. Yani askeri pilot olmak, sivil pilot olmak, mesela askeri pilot olmakta da altınızda korkunç bir motor gücü var. Tabii. İşte bu neticede gelip bir işte görev yaptınız, indiniz. Ki o size bir özgüven veriyor. Ya bunu ben uçuruyorum diyorsunuz. Şimdi şeyde Koca şey. evet. İşte aldım bu kadar yolcuyu götürdüm bir meydana getirdim. İşte hava durumu iyiydi, kötüydü. Yani bu bir özgüven veriyor ya. Çok hoş. Bu kaçınılmaz. Uçmaktan korkan birisi olarak ve her ay mütemadiyen en az 3-4 uçuş yapan birisi olarak Hiç korkmayın. en emniyetli hava aracı. kesinlikle aynı fikirdeyim ama bazen böyle inişlerde ve kalkışlarda böyle bir tedirginliğim oluyor. Eren Kaptanım çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Rica ederim. Kuvvetle muhtemel hani 1 saat 2 saat daha otursak çok keyifli sohbet edeceğiz biz sizinle. Her zaman bekleriz. İnşallah belki ikincisini tekrarlarız. Çok mutlu olduk Over the Clouds'ta sizi konuk ettiğimiz için. En kısa sürede tekrar görüşmek ümidiyle diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Karsu ile Sağ bitirelim olun. mi? Bitirelim.